Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir haber aldım. Bunu da hemen sizinle paylaşıp bu gelişmeden sizi de haberdar etmek istedim. Daha önce Shorts olarak videomu paylaşmıştım Payoneer'le alakalı. Payoneer'de bir arkadaşımız $4050 kaybetmişti. Daha doğrusu şöyle, phishing denilen bir olaya maruz kaldı. Fake siteye yönlendirildi. O siteden bütün bilgileri çalınıp parası başka bir hesaba transfer edildi. Phishing denilen bir olay bu. Phishing'i birazcık açıklayayım size. Payoneer'de sanki sponsorlu reklam, kendi sitesine sponsorlu reklam vermiş gibi bir siteye klonluyorlar tamamen Payoneer'in sitesini ve bu siteye siz tıkladığınız zaman gerçek Payoneer'i görüyormuşsunuz gibi. Bilgilerinizi girdikten sonra sizin bilgilerinizi çalıyorlar ve X bir hesaba paranızı transfer ediyorlar. Burada şöyle bir sıkıntı var. Normalde 2 doğrulamalı kodla bu işlemin yapılabiliyor olması gerekirken herhangi bir işlem olmadan direkt hesabınızdan sizin bilginiz dışında para transfer edildi. Bizim arkadaşın başına ne geldi onu anlatayım öncelikle. Arkadaş bu siteye tıklıyor. E-posta adresiyle şifresini giriyor. Girdikten sonra önce bir siteye giriş yapamıyor. Tekrarlayıp bir daha girdikten sonra siteye giriyor. Normal parasını görüyor. Her şeyi görüyor. Yani hiçbir Payoneer'den farklı bir durum yok. Daha sonrasında Payoneer'den çıktıktan sonra e-posta adresine birçok yere yeni bir hesap açmışsınız gibi aynı saniye içinde yani 300-400 tane farklı siteden hesabınız kuruldu, hesabınız aktif oldu, işte şuraya girdiniz, bunu aldınız, şöyle yaptınız falan diye bir sürü mailler geliyor. O sırada da hesabını çalanlar Payoneer'den para transferini gerçekleştiriyor. Sanki böyle para transferi mesajı, maili görünmesin diye sanki böyle bir örtbas edilmiş gibi bir şeye dönüyor iş. Daha sonrasında Payoneer'deki mevcut olan e-posta adresi farklı bir e-posta adresiyle değiştiriliyor. Ve değiştirildiği için arkadaş siteye tekrar giriş artık yapamıyor. Bu olay yapıldı tabii. E-postaları kontrol ederken Payoneer'den gelen e-postayı gördük. $4050 başka bir kişinin e-posta adresine transfer gerçekleşmiş. Daha sonrasında biz Payoneer'i aramaya başladık. Bu olay 6 Kasım'da arkadaşın başına geldi. 6 Kasım'ın akşamında hemen biz Payoneer müşteri hizmetlerini arayıp bu durumu bildirdik. Öncesinde de e-posta olarak gönderip durumu bilgilendirmiştik Payoneer'e. Daha sonrasında telefon üzerinden işlemler devam etti. Biraz araştırdıktan sonra bu phishing olaylarının Payoneer'in başına fazlasıyla geldiğini fark ettik. Telefon üzerinden ilerlemeye devam ettik. Yaklaşık herhalde 8-9 sefer bir telefon görüşmesi yaptık Payoneer'le. Aralık ayında en son görüşmemizi yaptığımızda bize 14 ila 20 iş günü içinde geri dönüş yapacaklarını ve e-posta ile bilgilendireceklerini söylediler. Ancak o süreç dolmasına rağmen bize herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Biz devamlı telefonla taciz ediyorduk açıkçası Payoneer'e. Bu tacizler esasında çok bir işe yaradı mı derseniz biraz umudumuzu kırdı. Şöyle kırdı. Biz Payoneer'e her aradığımızda sıfırdan her şeyi anlatmak zorunda kalıyorduk. Yani herhangi bir gelişmeyi oraya bir not olarak düşmüyor müşteri hizmetleri. Ve işte her açtığımızda telefonu şu. Paranızın işte başka yere transfer edildiğini duyduğuma üzüldüm. Ya üzüldüm de sonuç ne? Yok. Biz bir araştıralım bakalım ne oldu ne bitti. Bakıyorlar evet araştırmamız devam ediyor. Ticket'ınız hala açık. Hala geri dönüş yapılacak size diye hep böyle bir oyalanma durumu söz konusuydu. En son aradığımızda biraz daha sert konuşup artık hani biz paramızı istiyoruz kardeşim. Yani senin bir güvenlik açığın olduğu bu güvenlik açığının neticesinde benim paramın gittiğini biz ona bildirdik. En son işte 14-20 iş günü demişti. O süreçte geçtikten sonra tekrar Payoneer'ı aradık ve karşılaştığımız durum şuydu. Artık müşteri hizmetleri üzerinden bize ulaşamayacağınızı sadece e-posta üzerinden geri dönüş yapacağımızı söylediler. Böyle olunca tabii biraz daha büyük bir hayal kırıklığına uğradık ve beklemeye başladık. Mecburen beklemeye başladık. 2 gün sonra o e-postamıza bir cevap geldi. Dedi ki işte evet ticket'ınız hala açık. Araştırmamız devam ediyor. Size bilgilendireceğiz dedi. Ta ki bugüne kadar. Bugün $4050'ımızı hesaba yatırdık diye mail attılar. Onu şimdi buraya da ekrana görüntüsünü paylaşırım. $4050'ımızı çok şükür Payoneer'den kurtardık. Bu süreçte neler yaşadık? Bu phishing ile alakalı Payoneer'in başına çok fazla geldiğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. İnternette girdiğiniz zaman Payoneer'in sitesinde belki karşınıza çıkmıştır. İşte phishing'e dikkat edin, web sitelerine tıklamayın gibisinden. Bizim arkadaşın tıkladığı web sitesi esasında çok benzer bir siteydi. Şöyle normalde Payoneer'in sitesine tıkladığımızda adres çubuğunda şu yazıyor. login.payoneer.com yazıyor. Bizim arkadaşın tıkladığı site yani reklama tıkladıktan sonra açılan sitede üstte adres çubuğunda login.paynoer yazıyor. Yani açıkçası şu da bir gerçek. Hiç kimse bence yani bu da ben de dahil herhangi bir internet sitesine tıkladıktan sonra adres çubuğunun doğru olup olmadığını kontrol etmiyoruz. Çünkü önümüzdeki site zaten klonlanmış bir site ve birebir Payoneer'in kendi sitesi yani. Hani niye bakasınız ki adres çubuğuna? Bakma ihtiyacı duymazsınız. Ben duymam açıkçası. Ama bakmak gerekiyormuş. Bunun önüne nasıl geçebilirsiniz? Phishing olaylarının önüne nasıl geçersiniz? Yerimlerinize ekleme yapabilirsiniz. Güvenli olduğunu düşündüğünüz adresi yerimlerinize ekleyin. Oradan giriş yapın. Kesinlikle sponsorlu reklamlara tıklayarak devam etmeyin. Sponsorlu reklama tıkladığınız zaman böyle bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Bu arada Amerika'da ve Kanada'da olan arkadaşlardan da destek istedim. Hani siz bir bakın böyle bir şey var mı? Sizde böyle bir reklam çıkıyor mu diye. Mesela Payoneer'in normal Amerika kıtasında, Kanada'da ve
ve Amerika'da tıkladığınız zaman böyle bir sponsorlu reklam çıkmıyor. Bu sponsorlu reklamların nerelerden verildiğinden tutun, kimin ne kadar zamandır bu internet sitesine sahip olduğunu her şeyi araştırdık. Çok derinlemesine bir araştırma yaptık. Google'a defalarca şikayet ettik bunun önüne geçmek için. Daha sonrasında ne oldu? Bu sponsorlu reklamlar mesela benim tarayıcımda çıkmamaya başladı. Arkadaşın tarayıcısında çıkmamaya başladı. Ama X bir kişinin tarayıcısından girdiğimiz zaman tekrar bu reklamlar çıkmaya devam ediyordu. Paranızı kaptırmamaya çalışın. Eğer ki kaptırırsanız izleneceğiniz yolları isterseniz yorum olarak yazın. İsterseniz Instagram'dan bana ulaşın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ama şu bir gerçek. Payoneer'le telefonla konuşmadan e-posta üzerinden bence ilerleyemezsiniz. Zorlu bir süreçti. 6 Kasım'dan bugüne kadar, bugün ayın 29'u, 29 Ocak. Ciddi bir süreç. Meblağ belki onlar için çok büyük olmayabilir ama $4.000 bizim için büyük bir meblağ. 130 bin lira civarında bir para yapıyor herhalde bugün. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi biz paramızı kurtardık arkadaşımızınkine. İnşallah sizin başınıza gelmemiştir. Yani muhtemelen zaten bu videoyu seyrediyorsanız tıklamış ve başınıza bu iş gelmiştir. Önemli olan buradan sonra nasıl bir hareket yapacağınız. Şunu da ekleyeyim. Payoneer'in bizden belli başlı istediği şeyler oldu. Belgeler oldu. Öncelikle kendimizi doğrulamamızı istedi. Kendimizi doğrulamamızı isterken şunları istedi. Mesela arkadaşım benimle mesela bir para transferi gerçekleştirmiş diyelim. Bu zamana kadar Payoneer'de kimlere ödeme yaptıysa o arkadaşlara yaptığı ödemelerin neden yapıldığının gerekçelerinden tutun faturalarına kadar. Yani sizin bu arkadaşla ne ticari ilişkiniz vardı da bu parayı gönderdiniz diye bunu da sorguladılar. Biz bunların hepsine cevap verdik. O arkadaşın 3 ya da 4 kişiye farklı zamanlarda Payoneer üzerinden para gönderdiği gördük ve bunlarla alakalı ilişkilerini sormuştu bize Payoneer. Bunlarla alakalı biz ne yaptık? İşte faturaları bir iş ilişkisi olduğu için aralarında faturalarını sunduk. Faturaları sunduktan sonra cari eksire gönderdik. Dedik ki işte bakın şu tarihte biz bu adama bu hizmeti vermişiz. Faturası bu. Bunun karşılığında bu ödemeyi yapmış bize gibi böyle bir faturalar da sunmak zorunda kaldık. Yani süreci ilerlerken Payoneer sizden ne istiyorsa A'dan Z'ye her şeyine uyarak göndermeniz ve yapmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman da sonuca ulaşıyorsunuz. Biraz meşakkatli ve sıkıntılı oluyor ama çözülüyor. Payoneer'e buradan teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? En azından en son bize attığı mailde çünkü şöyle demişti. Bu işte bizimle alakalı bir şey olmamasına rağmen iyi niyetten biz bunu ödemesini yapıyoruz gibi bir şey demiş mailde ve sonuç itibariyle büyük bir ödeme sistemi olmasaydı Payoneer biz bu paramızı belki şu anda üstüne bir soğuk su içiyor olacaktık. Şükür ki parayı kurtardık. Bundan sonra buna yakalanmamak için, başımıza bu olayların gelmemesi için neler yapacağımıza daha dikkat ederek devam edeceğiz. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim.